girişi Abidjan'da kaldığım yerin mahallesi, öyle söyleyeyim. Şurada hemen kruvasancılar var. Burası Fransız sömürgesi bir ülke olduğu için onlardan baget ekmeği ve kruvasan kalmış. Deli gibi baget ekmeği ve kruvasan yiyorlar. Şu gördüğünüz çoğu restoranların ve kafelerin sahipleri Lübnanlılar. Karşıya bir geçeyim ben sağ salim. Lübnanlılar yıllar önce bu ülkeye gelmiş ve burayı sahiplenmişler. Yani böyle şu anda burada yaşayanların dedeleri falan burada doğmuş, burada büyümüş. Aslında bir nevi buralı olmuşlar. O yüzden şu gördüğünüz beyaz insanların hepsi, çoğunluğu ya Fransız ya da Lübnan ama çoğunluğu Lübnanlı. Afrika'da en çok gördüğünüz şeylerden biri böyle, mesela bu kadın burada bulaşık yıkıyor şu anda. Bulaşık burada sokakta yıkanıyor. Şurası da lağım. Şurası böyle açık kanalizasyon. Maalesef Afrika'da her yerde böyle. Şu karşısı da restoran. Bağırıyorlar bana bu arada video çekiyorum diye. Gördüğünüz gibi her yer lağım ve kanalizasyon. Ve kanalizasyonun hemen arkasında gördüğünüzde bir restoran. Orada da yemek yeniyor. Bu maalesef Afrika'nın bir gerçeği. Şu anda Afrika'da 5. ülkem ve çoğunda böyle. Doğu Afrika, Batı Afrika'ya göre çok değişik. Batı Afrika'nın biraz daha gelişmiş olduğunu düşünüyordum ama Doğu Afrika, Batı Afrika'ya göre daha gelişmiş benim gördüğüm kadarıyla. En azından Doğu Afrika'da böyle lağımlar açıkta değildi. Çoğu yerde, yani her yerde olmasa da en azından başkentlerinde bu kadar da böyle açıkta değildi. Yani görüyorsunuz, inanılmaz da bir kokusu var. Ve burada gördüğünüz de restoran. Yine lağımın yanında hemen restoranlar var. Merhaba. Merhaba. Ben şimdi Seda'la buluştum. Seda burada yaşıyor. Beni Instagram'dan görmüş, hemen yazdı. Biz de dün buluştuk. Bugün de beni dedim bir pazara götürür müsün? Bir pazara götürecek bugün. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Burada yaşıyorsun. Evet, yaklaşık 5 senedir falan burada yaşıyorum tabii. Seviyor musun buraları? Seviyorum ya, alıştım yani. Vatanım diyorum ben de sana. Oo, ne güzel. Seda eşi dolayısıyla burada. Eşi burada çalışıyor. 3 yaşında da bir oğlunuz var değil mi? 3 yaşında da oğlu burada büyüyor. Fransızca öğreniyorum. Fransızca bilen bir çocuk, yani öyle büyüyor. Fransızca ve Türkçe bilerek Evet, büyüyor yani. hayata başladı. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi yerel kıyafetler, objeler satan böyle minik dükkanların olduğu bir yere gideceğiz. Tamam. Sıkı pazarlık yapacağız. Evet. Seda Fransızca biliyor. O yüzden tabii avantajlı. Ben tek kelime bilmediğim için hiçbir şey konuşamıyorum. Onun sayesinde biraz pazarlık yapabiliriz. Hadi o zaman gidelim. Tamam. Şimdi galiba bir araba çağırıyoruz, Evet, değil mi? taksi Nereden çağıracağım. çağırıyoruz bu arabayı burada? Yango'dan çağırıyorum çünkü yerel taksiler pek hoş değiller, yani çok keyifli olmuyor. En azından Yango ile biraz daha rahat, konforlu gidebiliyoruz. Tamam. Yango Uber gibi bir şey galiba, Uber gibi, değil mi? evet, Uber pardon. gibi burada Uber kullanılan gibi. bir şey. Uber de var aslında. Çok kullanma fırsatım olmadı, Yango'ya daha çok alıştım. Bakalım, Tamam, bekliyoruz. hadi bir dakika bakalım. sonra geliyormuş. Tam da inşaatın yanında durmuşuz. Burada her yer şu an inşaat ya. Evet, şu anda her yer burada inşaat, gerçekten böyle her yerde inşaat halinde görüyorsunuz. Evet, arabamız mavi geldi. Bonsoir monsieur. Evet. Patisserie Abidjanaise. Tu connais? Oui, tu peux tourner. Ne sordun da tereddüt etti öyle? Bazıları çok az konuşuyorlar. Ya bazen navigasyona baktıkları zaman onların bildiği daha kısa yollar oluyor. Şey diyorum, hani şuraya gideceğiz deyip o daha böyle kestirme yoldan götürebiliyor. Okay. Çünkü Yango'nun uygulaması bazen daha uzun yol verebiliyor. Tamam. Şimdi burada arabalar genellikle böyle çok küçük. Mesela biz ikimiz oturduk ve artık bu kadar, yani bir üçüncü çocuk olabilir artık. Bence. Evet. Ama çok enteresan, böyle kocaman koltukları var. Ama zaten bu arabalar burada üretilmiyor galiba, dışarıdan getiriliyor. Ama mesela nereden geldi ki bu araba böyle Hatta koltuklu? şu turuncu taksiler, asıl yerel taksiler bir firma, şimdi hangi araba firması hatırlamıyorum, buraya hibe ediyor bir nevi. Onları da ülke taksi olarak kullanıyor. Okay. Ama unuttum şeyi. Burada böyle çocuklar hemen geliyor ve para istiyorlar. İşte bozuk param yok ya, sabah hepsini ekmeğe verdim. Ve hep böyle bir Amerika bayrakları var. Amerika bayrağı değil mi o? Evet.
anlayamıyorum neden Amerika bayrakları var sürekli. Yani mesela hani Fransız sömürgesinde sömürülüyorsun ama bir o kadar da Fransa'ya aşıklar. Evet, aşıklar. Yani güzel Fransızca konuşuyor olabilmek onlar için muhteşem bir özellik mesela. Çok güzel Fransızca konuşuyorsun dersen dünyanın en mutlu insanı. Hadi ya. Wow. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir gezginim ve gördüklerimi aktarıyorum. Tamamen yorumsuz olarak aktarıyorum. Yani gösterdiğim şeyler işte bazen şey söylüyorsunuz işte böyle dedin şöyle dedin falan. Ben ne görüyorsam ve ne biliyorsam burayla ilgili onu aktarıyorum. Altında başka bir şey aramak ya da sizin görüşünüzü paylaşmak ya da bir ırkçılık yapmak ya da negatif yorumlarınızı paylaşmak sizinle ilgili, onları kendinize saklayınız. Nasıl burada yaşamak Selam? Böyle zorluğu ne mesela ya da güzelliği ne? Güzelliği ben aslında şey olarak çok bir yabancılık çekmedim. Tabii ki ilk bir hafta, 2 hafta, bir ay zorlanıyorsun ama çok sıcakkanlı insanlar. Yani çok yardımseverler. Ben Fransızcayı hiç bilmediğim zamanlarda bile bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bunu mu dediniz? Bu muydu? Ya da hani bir şekilde yardım etmeye çalıştılar. Çok sıcakkanlılar. Çocuk çok seviyorlar. Mesela benim şu an 3 yaşında çocuğum var. Çok güvenerek mesela yerel bir kadın yaklaşık 2,5 senedir bizde çalışıyor. Çok güvenerek ben bu şekilde dışarı çıkabiliyorum. Çünkü kendi çocukları gibi bakıyorlar. Çok seviyorlar. Ya evet, mesela ben ona şaşırmıştım, hani 3 yaşında çocuğunu burada yerel bir bakıcıya emanet edip çıkabiliyor ve öyle bir güven kazanmışlar karşılıklı yani. Kesinlikle yani benim de çocuktan alabili kötü bir şey olsa direkt söyler mesela. Atlas o dil diye mesela evdeki kadının adı. Çok seviyorum ben diye bahsediyor. Bu çok güzel bir şey, zaten çok objektifler. Onun haricinde Tabii hissedersin çocuğun davranışından. O ortamda çok keyfim yerinde, güvenebiliyorum. Onun haricinde bilmiyorum ya, böyle şeyim burada artık, benim düzenim burada gibi. Alıştım ettim. Zorluğu tabii ki bir Türk olarak senin de videolarında bahsettiğin o hani kokusu, alışamadığımız o pis durum, ama bunun haricinde keyifli ya. Ben seviyorum Pildiş sahilini. Zorluğu ne peki? Zorluğu yani çok şeyini yaşayamadım. Nasıl diyeyim? Sosyal kısımda biraz zorluk yaşıyorum. Evet, Fransızcam var ama hani böyle çok sosyalleşme kısmında biraz burada sıkıntı çok sosyalleşme yaşıyorum. mi Evet, yok? o anlamda ben sıkıntı yaşamıştım. Onu da yavaş yavaş yaşıyorum. Bir de burada Lübnanlılar ağırlıkta. Evet, çok fazla var. Yani hani çok Afrika ülkesi gibi değil aslında. Evet. Çok fazla Lübnanlı, Çinli, Türk, biraz fazla Türk var aynı şekilde. Ama keyifli gidiyor ya. Ben alıştım hakikaten. Benden başka Afrika'yı seven bir Türk buldum. Ama burası bana ne hissettiriyor biliyor musunuz? Yani bir de bulunduğum bu bölge, kaldığım bu bölge en çok beyazların yaşadığı bölge. Ama diğer taraflarda da gördüğüm kadarıyla sanki burası Avrupalıların işte ülkesi. Siyahileri buraya çalışmaya çağırmışlar gibi bir durum var yani. Afrika'nın Paris'i deniyor zaten. Pek hoşlanmadığım bir şey oldu bu benim. Ben pek hoşlanmadım yani. Ben biliyorsunuz ki Afrika'yı çok seviyorum. Ülkelerini gezmeyi çok seviyorum. Özellikle yerel insanlarla tanışayım, arkadaş olayım falan. Burada o çok enteresan yani. Kendimi hiç Afrika ülkesinde gibi hissetmiyorum. Ama sen de kaç tane Afrika ülkesi gördün biliyorsun. Çok anlamında sıcakkanlılar. Ben hiç tanımadığım apartmana girerken iyi günler demeden, iyi akşamlar demeden girebildiğimi hiç bilmem. Bir gün çok rahatsızım. Alelade girdim apartmana. Her apartmanda da bir gardiyan vardır. Ondan bahsedeyim. Buradaki apartmanların hepsinde bir tane işte bizim Türkiye'de apartman görevlisi gibi dediğimiz. Hem güvenlikten sorumlu oluyor. Evet. Ama hep orada duruyor, kapıda duruyor. Yani hani oradan ayrılmıyor. Enteresan ve gerçekten herkes birbirine günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, selam vermeden geçilmiyor. Bu çok enteresan. Yani ben insan olmayı yeniden öğrendim ben burada, öyle söyleyeyim. Ben İzmirliyim. Tabii ben eski zamanlarda büyüdüğüm için İzmir'de herkes birbirine güler yüzlü, selam verir ama ben İstanbul'a taşındığımda kendi şirketime giden servise biniyorum sabah. Yani hep beraber aynı işe gidiyoruz. Ama bir günaydın bile yok değil mi? Ben günaydın diyerek biniyorum, böyle herkes böyle falan. İstanbul'da ben onu görmüştüm ve işte ben evden çıkıyorum, bakkala günaydın, iyi akşamlar diyorum. Adam tuhaf bakıyor bana, hani niye böyle selam veriyor diye. Maalesef öyle ya. Maalesef öyle. Burada işte onu hissediyorsunuz yani. Diğer Afrika ülkelerinde de öyle. Yani onu diyordum, bir gün apartmana giriyorum, rahatsızım, hani başım ağrıyor. Bir an önce eve çıkmak istiyorum. Hiç bonjour bonsoir demeden girdim. Gardiyan arkamdan seslendi. Adam dedi, iyi misiniz? Dedim pardon, iyiyim. Birazcık hastayım, o yüzden geçtim direkt. Hani yadırgadı. Kötü olduğumu fark etti ve iyi olup olmadığımı kontrol etmek istedi. Ne güzel ya. O anlamda çok tatlılar. Ben seviyorum gerçekten Afrika insanlarını. Çok
iyi ev sahipliği yapıyorlar bize. Evet evet bence de. Yani hani var tabii böyle birazcık beyaz olduğun için sana para gözüyle bakılan Tabii. durumlar oluyor. Evet. Özellikle bir şey satın almak olduğunuzda falan, yolda yürürken falan, ama hani o da her turistik bölgede, Evet, her Türkiye'de de turistin oluyor. gittiği yerde Tabii. oluyor ve bana tanıştığım birçok turist, gezginler işte ben Türkiye'de beni kazıkladılar. İşte Türkiye'de bana tabii. çok para söylediler. Hani bu bizim ülkemizde de turistlere Tabii, yapılan tabii. Yabancı bir şey gördüğü tabii anda yani. maalesef öyle bir durum oluyor. Her ülkede var bu dediğin Aynen, gibi. her ülkede var. Böyle fil dişi de işte. Biz böyle bir yerde indik şimdi. Burada gördüğünüz bir sürü butikler var. Butik diyorum ben artık. Bunlar galiba sadece böyle şey mi satıyor? Giysi, çanta falan gördüğünüz Biraz daha üzere. ilerlerde Afrika objeler falan da vardı diye hatırlıyorum. Var diye hatırlıyoruz. Bakalım o zaman. Bu arada bu ülkenin %40'ı Müslüman, gerisi Hristiyan ve böyle tabii onlara özgü ufak dinler de var. Ama çoğunluğu, yani %40'ı Müslüman. Çoğunluk oluyor. Böyle bir dükkanlar var mesela. Bunlar hep böyle Afrika çantaları ve Afrika giysileri. Ça, il y a beaucoup de designs. Bundan almak istiyorum annemle kardeşime. Bugün şunlar yelpazeler çok güzel. Celui-là, c'est à 4000. Mais je vais faire. 4000. Oui, C'est beaucoup. je vais faire un bon prix. Ça, On achète pas sur ma... Kaç para diyor? 4000 sefa diyor. 4000 mi buna? O da yaklaşık Il y a plusieurs couleurs. 4000 sefa yaklaşık 6 dolar. falan yapıyor işte. 6 dolar falan yapıyor. Bir sürü rengi varmış orada. Seçmek istersen ama ilk girdiğimiz dükkanda almıyoruz. Evet. Yelpaze. Baksana çeşit çeşit. Tam böyle Afrikan şeylerinden. Ama mesela hani 3 tane alırsam belki daha indirim yapar falan. Bunlar hep Afrika kumaşları bu arada. Onlara özgü, yani Afrika'ya özgü kumaşlar. Biraz daha böyle sert oluyorlar. Ama rengarenkler bu şekilde. Ve burada markette gördüğümüz maskeler falan her şey. Ve tabii güzel kaseler. Bunlar hep el işçiliği yapılıyor bu arada. Asla makine ya da başka bir şey değil. Bunları elleriyle yapıyorlar. Gana'da bir videomda vardı. Bunların yapıldığı yere gitmiştim. Eğer izlemediyseniz Gana videosuna dönüp onu izlemenizi öneririm. Bunları elleriyle işleye işleye böyle günlerce yapıyorlar. Allah. Kırdım. Objeler de var içeride. Sorry. Excuse moi. Ha bak anladı şimdi beni. Evet. Aa, fil dişleri var mı? Ne var fil dişinde? Fil dişleri kalmamış değil mi? Ülkenin adının fil dişi sahili olup fil dişi olmayan ülke. Çünkü tüketmişler. Filleri de, fil dişlerini de tüketmişler arkadaşlar. Böyle tepsiler ve filler var. Ha, şu filler çok güzel. Ama bana dediler ki böyle objeler alınca havaalanından çıkarttırmıyorlar. Çok abartı olmadığı müddetçe sıkıntı olmuyor. Böyle bir valizi doldurmadığı müddetçe. Ben de her şeyi deviriyorum ya. Ha. Ama yer kalmadı. Şöyle ablalar var kafalarında. Ay couldn't. Testi Neyi var? taşıyan standart. Hani hep kafalarında taşıyorlar ya. Aa, her şey. evet. Kadın objeleri var. Şu kaseye bakayım. Thank you. Aa, ne kadar tatlı. Kapaklı yapmışlar. Ah, c'est dur, hein? Oh. Açamadık ha. Böyle bak, bunları da hep elleriyle işliyorlar tamamen. Hiçbir şey yok yani, makina ya da başka bir şey yok. Bunlar ne? Voodoo bebekleri mi bunlar? Gibi evet. Ya bu arada Tamtamlar bu var. ülkelerde büyücülük hala var arkadaşlar. Vooduluklar, büyücülükler falan. Ha bak işte bu Afrika. Ah. Yalnız her şeyi bu dükkanda deviriyoruz. Bu dükkanda bir şey var. Ha bak, tam Afrika yazıyor. Bakayım. Mesela size bir şey göstereyim. Bu gömlekler Afrika'ya özgü. Buraya gelen erkeklerin çoğu tercih ediyor bunları. Alıyorlar böyle. Ha, önü burasıymış. Burası tam Afrika gömleği. Şimdi ben bu şeylerden alacağım. Yelpazelerden. Oh. Aa. Öyleymiş. Süper.
yelpaze bir tane anahtarlık aldım. Burada da yemekçiler devam ediyor. Ve yine birkaç butik. Şeylerden görsek alırız ya. Evet ya, değil mi, o hamurlar? Pişi gibi bir şey yapıyorlar burada. Böyle yuvarlak yuvarlak, biraz da şekerliyorlar. Aynı bizim pişi, biraz da lokmamsı. Lokma gibi daha çok. Evet. Burada marketler böyle hep demirle kaplı bu arada. Görüyorsunuz, demir parmaklıkları var. Güvenlik açısından, hırsızlık nedeniyle hep demir şeylerle, böyle hapishane demirleri gibi. Bir de burada Afrika'nın genelinde böyle bir şey görüyorsunuz. Burası bir restoran ve burada bidonun içerisinde su var, temiz su. Burada da başka bir bidon var. Burada da deterjan var. Bunlar deterjan. Yani el sabunu değil, sıvı sabun değil, yani deterjan. Sonra yemek yemeden önce elleriyle yemek yedikleri için burada elini yıkıyorsun. Sonra yemekten sonra da burada elini yıkıyorsun. Aynı şekilde burada da var. Bakın deterjan, pirille yıkanıyor yani. Teyzemiz inanılmaz. Kafasında leğenle şey taşıyor. Bir de yanlarına asmış. Onlarla yürüyor öyle. İnanılmazlar. Süper yani. Kafasındaki zaten çok büyük. Bir de yanlarına asmış. Nasıl bir denge sağlıyorlar da nasıl yürüyorlar, ben çok şaşırıyorum. Şimdi hemen o butiklerin, mağazaların yanında böyle bir sokak var. Şurada da böyle bir sürü yemekçi var. Böyle bir de her yerde namaz kılınıyor burada. Her yerde. Yani hemen seccadelerini serip namazlarını kılıyorlar. Asla ibadetlerini geciktirmiyorlar. Böyle sıra böyle yemekçiler var burada. Ama burası sanıyorum pizza yapıyor. Ben daha lokal yemek bulurum sanmıştım. Mesela fiyatlar. Basit bir omlet 500 sefa. Şu an çeviremiyorum. Dolar olarak çevirebilir misin? Sefa'nın bir dolar karşılığı Bir- lazım yani. 1 doları vardı. Ha, yoktur. Yani 22 liraya 1 dolar falandır aşağı yukarı. 1 Ben dolar yazayım en iyisi. Şuraya bilmiyorum şimdi. Omlet 1000 lira. Spagetti 1000. Burası ucuzmuş ya. daha lokal. Lokal yani. Burası bayağı ucuzmuş ve bence gayet de güzel görünüyor restoran yani. Bakar mısınız? Her yerde bagetler var. Ve balık. Bu balığı geçen bir mahalleye gitmiştim ya, orada yemiştim. Çok güzel. Sen yedin mi hiç? Bu balığı pişiriyorlar, sonra bir tabağa alıyorlar. Soğan, domates ve bir soslarını koyuyorlar. Altında da bir pişirdikleri suyu var. Yanında da bu bulgur gibi bir şeyleri var bunun, böyle minik minik. Açeke. Açeke. Bir lezzetli anlatamam sana. Ya şunu bir daha buradan gitmeden yerim yani. Bak, buraya gelebilirmişim. Ve o tabak böyle 3500 sefa falandı yani. Lokal bir yerdeydi tabi. Burası da lokal. Burası şavarma mı yapıyor ama kapalı. Burası kahve yapıyormuş. Bak, kahveci, şeyci. Burası hello. Yalnız burası hani sokak lezzetleri gibi ama güzel dükkanlar var. Burası ne böyle? Çok kalabalık. Broşet nedir? Çöp şiş et. Ha, çöp şiş et. Can I take a video? Okay. Şimdi burşet diyorlarmış değil mi çöp şişe? Gelin bakalım ne yapıyorlar. Wow. Allah, etlere bak. Öyle mi? Öp. Abi ne eti peki bu? Monsieur. Oui, c'est bœuf. Bif. Şey mi? İnek mi? Yani Danadan değil mi? O nasıl pişiriyorlar, bakar mısınız? Baksana, burada da yapıyorlar. Burada da şey yapmamışlar. Ve bu etleri pişirip baget ekmeğinin içine koyuyorlar. Bak, şu anda yapıyor. Bak, baget ekmeğinin içine koydu onları. Önce kimyon sanırım, o biraz yağ koyuyor. Mayonez bile koyuyorlar ya. Çok iyiymiş. Ay, o ne, acı olmasaydı? Sanırım bunlar ekşi bir sos.
Tu peux couper des mi demi. Tu peux couper des mi. Vay, insanlar deli gibi çöp şişiyordu. Söke'nin çöp şişiyle büyüdüm ben, İzmirliyim. Her böyle Bodrum'a, Kuşadası'na gidişte o Söke'de durulur, çöp şiş yenirdi. Şimdi yıllar sonra fil dişinde yiyeceğim çöp şişi, tadına bakacağız şimdi. Evet, şimdi aldık. Böyle bir tane baget ekmeğine, şöyle baget ekmeği 1000 sefaymış. İçinde kaç tane çöp şiş var bilmiyorum ama şöyle bir şey. Wow, bayağı içinde çöp şiş var ve mayonez var. Tadına bakalım. Wow, çok güzel be. Etleri küçük küçük ya pişmiş, bir de güzel pişmiş. Bak ben çok beğendim. Bayağı güzel. Bayıldım. Afrika'da ekmek arası bir şey yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Acayip lezzetli bir şey gerçekten. Çok lezzetli. Yani çok ucuz. 1000 sefa çok ucuz. Yani burada 1000 sefaya bir şey bulamazsınız, öyle söyleyeyim. Mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim, en uygun yerde yediğiniz pizza 8-9 bin sefadan başlıyor ve o da margarita yani. Hani Ve içi de bayağı dolu dolu. bayağı dolu tabii. Bu mayonez kültürü de Fransızlardan gelmiş galiba. Yani mekanlarda direkt mayonez, ketçap vesaire ilk sorduğu şey oldu mesela. Mayonez istiyor musunuz içine dedi. Evet. Ben şimdi Seda'dan ayrıldım. Seda'nın çocuğunu okuldan alması gerekiyor. O yüzden o gitti. Ben biraz daha yürüyeceğim şimdi. Vallahi bu etin tadı damağımda kaldı. Yemin ederim çok lezzetliydi. Şimdi hemen bu yan dükkanında bir şey yapıyorlar. Çöp şişçinin yanında izin aldım. İzin verdiler çekmeme. Bunlar ne bakalım? Ha, fıstık. This is peanut. Peanut. Kabuklarını soyuyorlar. Ne yapacaklar acaba sonra kabuklarını soyup? Böyle paketliyorlar. Yalnız çok güzel kokuyor. Kavrulmuş. Elleriyle böyle şey yapıyorlar ya. Hello. Arachid. Hello. Hello. Arachid is a peanut. Yes. Do you know English? A little bit. They will sell like that, right? No, this is not. It's as sugar. Sugar. Oh, really? Tatlıymış bu arada. Şekerliymiş yani. Burada patates cipsleri yapıyorlar. Ay, patates cips demişim. Muz cipsi yapıyorlar. Plantain yani bu. Ama burada şekerli yapmıyorlar bunları. Normal tuzlu cips gibi, şeker yok içerisinde. Bu muhtemelen kakao. Burada kakao. No, kakao. Kakao. Bu kakao. How much is this? Money. 2500. 2600. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Ve kakao burada en doğal kakao, çünkü kakao çekirdekleri buradan geliyor biliyorsunuz. Buralardan geliyor yani. Tüm dünyaya yani bu da doğal kakao. 2500 sefaymış bu. Also this is cocoa. Okay. Kokonatmış bunlar. Hindistan cevizi kabukları. What they do this one? They eat? Okay. Okay. Deneyim bakayım. It's very good. Wow! It's very good. Wow, very good. How much is that? Çok güzel. 1500. Aşırı lezzetli. Abi ne güzel bir şey bu. It's so delicious. Valla ben buraya oturdum, bunlardan alacağım şundan bir tane. I wanna buy. Only one. Yeah, only one. It's very good. This is like this. The other Same. Same. You can. Can I try? Don't Cem. Oh, just a spicy. Acı lan bu. Ulan acı bu. Tatlı sandım, yedim. Bu acı. Allah, söylemediler. Okay, I know this one. Is zencefil. Zencefil. It's a ginger. Ginger, English ginger. Acılı zencefilden geliyor.
olmuş. Ben şu kokonattan bir tane alacağım. Çok lezzetli yani. Annemlere göndereyim biraz. Şimdi buradan biri Türkiye'ye gidecek. O yüzden bunları alıyorum. Yoksa ben bunları taşıyamam. Onlarla aileme gönderiyorum. Anne size şey gönderiyorum. Muhtemelen bunu izlediğinizde onu yemiş olacaksınız. Beğendiniz mi? Aşağıya yoruma yazın anneciğim. Kaju. Gördünüz mü? Burası bir de fil dişi sahilleri Kaju'nun memleketi. Çok güzel. Yeah, I want this one, that one. This one? Yeah. How much? 1 kilo, a half a kilo? How much 1 kilo? 2000'e yarım kilo kaju alıyorum şu anda. This is peanut butter. Wait. Peanut butter. Yeah. Yeah, they make nature, right? Yeah, böyle bir de fıstık ezmesi yapıyorlar ve tamamen doğal bunlar arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yeah, kakaosunu söylüyor bir de fıstık ezmesini söylüyor. Burada her şey doğal arkadaşlar, her şey. Yani Afrika'nın genelinde her şey doğal yapılıyor. Zaten her şey buralardan geliyor. Bak kadın video çekmeme izin verdi. Para kazandı. Kaju aldım. Sıcacık kavrulmuş. Bu 2000 sefa. Bir de şu şeyden aldım. Kokonat bu. Hindistan cevizi şekerlenmiş. Böyle aşırı lezzetli. Bu da 1500 sefa. 3500 sefa verdim. Bu yol böyle devam ediyor. Bu teyzemiz de aynı şekilde kaju falan satıyor. Ve şeyde satıyorlar. Ha bak fıstıkları şişelere koymuşlar. Böyle şişelerde fıstıkları satıyorlar. Çok tatlı değil mi? Ve değişik değişik şişeler. Şişelerde satıyor olmaları çok enteresan. Hello. Bonsoir. Bonsoir. How are you? How are you? I'm fine. Ah, you know English? Small. Okay. Nice to meet you. Burası da bir yemekçi ve böyle dükkanların sonuna geldik. Ve fil dişinde bol bol böyle kafe ve pastane görüyorsunuz. Ve her yerde çikolatalar, tatlılar, kruvasanlar. Çünkü burası Fransız sömürgesi olduğundan adamlar deli gibi çikolata yiyor. Yani ben şişmanlayacağım burada. Biliyorsunuz beni. Ben her şeyi yiyorum. Burada da tatlısından, baget ekmeğine, kruvasanına yani kilo alacağım. O yüzden gidiyorum bu ülkeden. Bakar mısınız? Her şey var. Sandviçler. Yani bir Afrika ülkesinde sandviç görmemiştim daha önce. Daha önce Fransız sömürgesi bir ülkeye de gelmemiştim. Bunlar görüyorsunuz. Kruvasanlar falan. Çeşit çeşit. Ve baget ekmekleri. Bir ekmek 150 sefa. Bu ülkeden gitmeliyim. Yoksa kilo alıyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle pastane ve aşırı lezzetli çikolataları var. Mesela daha önce Doğu Afrika'da, Uganda, Tanzanya ve Kenya'da tatlı bulmak o kadar zor ki ve bulduğun tatlıların da tadı aşırı kötü. Öyle söyleyeyim, aşırı kötü. Ama burada tam tersi, her şeyin tadı aşırı lezzetli. Çünkü kakao buradan geliyor ve burada çok fazla çikolata fabrikası var. Ve dolayısıyla kakaonun doğallığından o çikolatalar aşırı lezzetli oluyor. Bu arada bazıları aşırı lezzetli olmaz demişler. Yorum yapıyorsunuz, olur arkadaşım. Benim için aşırı lezzetli. Şu anda trafik var. Abidjan'da inanılmaz bir trafik var. Hele de böyle akşam saati. Şimdi ben geçen gün batımını izlemek için bir kafe bulmuştum. Oraya nasıl giderim bilmiyorum. Şimdi ben bir bakayım. Orada günü bitirelim. Mekana yürüdüm. 1,5 kilometreymiş. Çat diye geldim zaten. Şöyle bir yer. Ben daha önce buraya bir gelmiştim. Çok güzel. Ve tam karşıda işte burası lagün. Yani lagün mü deniyor ona? Aslında okyanus burası değil. Onun oluşturduğu böyle dere yatağı gibi şeyler yani. Ve buradan da çok güzel bir gün batımı seyrediliyor. O yüzden özellikle buraya gelip günü burada batırmak istedim. Vallahi şöyle oturdum, yayıldım. O gün batımı karşımda. Çok mutluyum. Sizler yanımdasınız. Gerçekten yanımda gibisiniz, biliyor musunuz? Bu kamerayı alıp konuşunca kendimi yalnız hissetmiyorum. Teşekkür ederim bunun için. Ve bu da fil dişinin yerel birasıymış. Bir tane yerel birasını denemek istedim. Daha önce denememiştim hiç. Beaufort diye geçiyor. Bakalım nasılmış. Güzel, ben biradan pek anlamam. Alkolden anlamam falan. İşte böyle bir tane takılmalık.
Güzel, tadı güzel, fena değil yani. Gökyüzü böyle bir hale büründü. Tekneler gelip geçiyor. Keyfim çok yerinde. Her şey çok güzel. Bundan daha iyi nasıl olur? GoPro'mun şarjı bitti. O yüzden telefona döndüm. Keyfim çok yerinde. Çok güzel bir gün geçirdim. Sizinle de olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İyi ki varsınız. Siz olmasanız da ben dünyayı gezecektim. Ama sizinle geziyor olmak bir başka güzel. Gerçekten bunu çok yüreğimden gelerek söylüyorum. İyi ki varız. İyi ki buradayız. İyi ki hep beraberiz. Dilerim daha büyürüz, daha çoğalırız. Dilerim tüm bu yolculuklarıma çok fazla kişi şahit olur, eşlik eder. Çok istiyorum bunu. Teşekkür ederim. Bu videoyu beğenir, yorum yapar ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Sizi sevdiğimi unutmayın. Afrika'dan selamlar, sevgiler.